Başla. Evet, selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi çivi kafalı bir bıçak yapmayı göstereceğim. Bu bıçak da ciltçilik sanatında kullanılan bazı aparatlardan bir tanesi. İlk önce çivi kafasını nasıl yaptığımızı göstermek için bu videoyu da atmak istedim. Çivi kafası şeklinde bir kafası olacak. Ve daha sonra da ağzı dövüp incelteceğiz. Ovalimsi bir ağız yapacağız. Yani oyma bıçağı gibi bir tane bıçak yapacağız. Bu ciltçilikte kullanılan elzem ihtiyaç olan bir malzeme. İlk önce inceden kalına doğru bir form verdik. Şimdi ısıtacağız ve köşeleri yuvarlayacağız. Yani bu işlem çok zor bir işlem değil zaten. Şu arkada bizim bir kalıbımız var. Bu kalıpta farklı kalınlıkta delikler var. Bu deliklerde birazdan kafasına çalışacağız. Şimdi belirli bir yuvarlaklığa getirmeye çalışıyorum. Köşeleri kırıp da kırıp. Çeliğimiz karbon çelik. Yani karbon çelik olması sebebiyle yine suyunu yağla vereceğiz. Bu yağın içindeki karışımı ben bir daha anlatmak istiyorum. Daha önceki videolarda bahsetmiştik ama en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu su verme işlemi ya. İnsanların en çok kafasına takılan. Onun için bir daha ben bunu anlatacağım size ama bu videoları takip eden, izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Kafanıza takılan, gerçekten merak ettiğiniz ve çözümleyemediğiniz konular varsa yorum olarak videonun altına atarsanız o konularla ilgili bir çalışmalar yapalım. Onlarla ilgili size videolar hazırlayalım. O daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yani şimdi ben kendim meslek olarak yaptığım şeyler varsa, işler varsa ben onları atıyorum. Ama siz her şey yapacak olursanız, ihtiyacınız olan bilgileri sual olarak sorarsanız, yorum olarak biz de onlardan yola çıkıp da o yönde çalışmalar yapmaya çalışırız. Şimdi kabadan biz istediğimizi hazırladık. Şimdi burada hangi deliğe takmamız gerekiyorsa bir ona bakacağız. Mesela bakalım buna giriyor. Ama bir kalınlığa koyalım. Bir kalınlığı daha iyi gibi. Şöyle bir daha bir çekelim bakalım. Bu ufak geldi. Evet, en ideali bize şimdi bu görünüyor. Şimdi sadece kafa kısmını ısıtacağız ağırlıklı. Şimdi o deliği de şuraya ayarlayalım. Şuradaki bir boşluğa getirelim. Altı da göster Yahya. Altta bakın, alttaki çelikte de böyle bir parça var. Bunlar da boşluklu. Öyle boşluğa koyarsak biz bunu şey yaparken bakalım. Yani boşlukta durursa çok daha rahat olacak bize. Evet, bakın. Hangi delikte? Karıştırdım ben de. Eyvah. Tamam. Şimdi yamulmayı gördünüz ya. Yamulmayı çıkartıp düzelteceğiz tekrar. Yani bu tek seferde oluşan bir iş değil. Hangisiydi? Yani şuydu değil mi? Evet. Tamam. Hemen aldığı şekli gösterelim. Şekli olarak hemen bakın köşelenmeye başladı zaten. Düzelttik. Daha büyük çekişle aslında bu çok daha hızlı oluyor. Ben yanlış çekici elimde tutmuşum. Bu çekici bırakalım, diğer çekici alalım. Yani
Videolarda hazırlayan oğlum Ahmet Yahya Özen. Ben bu işlerden çok anlamadığım için tamam. Şöyle boşluğa alıp rahat dövelim. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Buyurun benim. Evet. Ne oldu? Ustalık başlamış. Hocalık da başlamış. Evet, hepsi birlikte. Şimdi çivi kafasını da gösterelim arkadaşlar. Burada. Ben bilmiyorum. Şimdi çivi kafasını yapmış olduk. Nereye? Adnan. Şunun işi çok uzun değil. Az beklersen. Tamam. Sandalyeniz var mı arkadaşlar? Yok. Bir tane daha pensimiz var ya. Ucunu nasıl yapacağım? Ha? Ucunu nasıl yapacağım ağzını? Ucunu ufaklardan yapacağız oğlum. Ufaklar var ya orada. Onlardan yapacağız. Şimdi ucunu döveceğiz, ince atacağız. Şimdi ucunu biraz sıvılaştırdık. İstediğimiz kalınlığa gelinceye kadar da dövmeye devam edeceğiz. Bakalım, zaten istediğimiz kalınlığa da hemen hemen ulaştı. Çivinin tam ortasını bulmak için düzeltmeler yapıyorum şimdi. Evet, şimdiki görüntüyü de gösterelim. Şurada hafif bir yamukluk var, onu da düzeltelim şuradan. Bakalım. Evet. Ters çevireceğim. Evet. Şu anki hali. Öyle koyuyoruz. Evet. Şimdi palet zımparayla düzeltme işlerini yapıyoruz. Bu suyla ilgili de bahsetmiştik ya. Şimdi suyu verirken, şimdi her ustanın kendi aslında hazırladığı malzemeler oluyor. Yani bu bazlı çalışacaksak yağ bazlı, yani karbon çelik, genelde makas çeliği, yay çeliği, ona benzer çeliklerde ağırlıklı yağla verirler. Daha sert ağız olsun isterlerse de yağın içerisine, yanık yağının içerisine belirli oranda mazot katarlar. Mazotla inceltirler, onunla verirler. Yani her ustanın aslında kendine özgü bir hazırlama tekniği var. Ama bize bu işleri öğreten kişilerin anlattığı usullerle biz hazırlıyoruz. İlk önce kuyruk yağı, iç yağı, yanık bu hayvansal yağlar var ya. O yağlardan ilk önce aldık. Biz bir tenekenin içerisine adam akıllı erittik. Kıkırdağını ayırdık. Yağ kısmını ayırdık. Daha sonra yani şöyle orantı yapacak olursak. 1 kilo kuyruk yağı, iç yağı karışık, fark etmez, kuyruk ya da iç yağı olması önemli değil. Hangi, yani hayvansal yağ. 1 kilo yanık yağı, 1 kilo mazot,
1 kilo da halis zeytinyağı karıştırılıp da hazırlanırsa bizim bu kullandığımız oluyor. Renginin simsiyah olması defalarca kullandıkça bu zaten kararıyor. Yani yanmaya devam ediyor. Zaman içerisinde çok koyulaşıyor. Zaten ilk zamanlarda o yanık yağı üzerine tabak oluyordu. O da ısına soğuyor. Bütün yağlar tam anlamıyla birbirine karışmış oluyor. Daha sonra koyulaşmaya başladığında oranını yine biz bir dengeliyoruz. İçine ya birazcık zeytinyağı katıyoruz ya da yanık yağ katıyoruz. Çok koyuysa biz de belirli oranda mazot kattığımız oluyor. Yani bu su verdiğimiz bununla hazırlıyoruz. Ama mesela farklı su verme teknikleri var. Şeyle ilgili söyleyelim onu da. Mesela bazı bitkilerin öz suları mesela tavşan otu diyorlar, kulak otu diyorlar, kuzu kulağı diyorlar. Böyle bir her yerde farklı ismi olan bir bitki var. Oğul otu diye bir bitki var. Bu bitkilerin öz suları sıkılıp da onlarla su verilirse ama onlar da işte karbon miktarı çok yüksek yüksek olan çeliklerde sıkıntı oluyor. Niye? Çünkü çok sıvı olduğu için kırılgan oluyor. O birazcık daha karbon miktarı az olanlarda. Örnekliyorum. Makas çeliği işte 6 karbonsa. Örnek bu. Hani bildiğim için söylemiyorum. 6 karbonsa işte 4 karbonda daha suyumsu malzemelerle su verilebilir. Anlatabiliyor muyum? Onlarda mesela kullanılacak olursa farklı bitkilerin öz suları çeliğe de farklı renkler verebiliyor. Böyle de teknikler var. Eğer vakit olursa ilerleyen zamanlarda unutmazsak onunla ilgili de bir video hazırlarız. Şimdi şu ağzın bükmesini göstereceğim. Bükmek için de yani çok böyle insanlar bazı şeyleri çok abartıyorlar. Mesela bizim elimizde böyle bükük bir pense var. Araya koyacağız. Şöyle arada biz bunu bir kere sıkıştıracağız. Az bir şey elimizde bükeceğiz. Az bir şey bu taraftan bükeceğiz. Biz bunu U haline getireceğiz. Tam yani şöyle bildiğim bir U haline gelecek. Zaten yaparken şimdi Ahmet Yahya çekecek. Evet. Bismillah. Zaten belirli oranda hemen pensenin şeklini hemen aldı. Ama biz bunu tam o şekline getirmek için ısıt. Bir saniye şöyle yerini bir tutturayım mı? Evet. Gözlüklerim şurada yapayım. Az bir şey soğusun. Şurada bakalım nereye uygun yapacağımı. Şunları uygun yapacağımıza göre daha bükmemiz gerekecek. Şimdi belirli oranda bir büküklüğü verdik ya. Belirli oranda büküklüğü verdikten sonra şimdi çekişte birazcık da çekiş yardımıyla bükme yapacağız. Yok öbür penseyi almam lazım. Yok.
Evet, istediğiniz yere getireceksiniz. Çok az daha burundan bitmeniz lazım. Çok hafif bir ısıyla. Evet, şimdi ucundan gösterelim. Tamam. Şimdi soğutacağız. Şimdiden sonrası birazcık zımparayla düzeltmelerini yapacağız. Şimdi istediğimiz ölçüden birazcık daha uzun yaptık ya. Şimdi düzeltmelerin tamamını burada yapıyoruz zımparada. Ağzı bilenecek. Bilerek belirli kalınlıkta bıraktık ki hemen hemen şuradan aşağıya doğru bilemesi yapılacak ama arada şu ölçüsünden alıyorum. Daha var. Evet, şimdi tamam. Şimdi de ağzını bilemesini yapacağım. Ağız bilemesini ilk başta şurada çapak kaldıysa şu üst kısımdaki çapağı alıyorum şu an. Sağlı sollu. Evet, çapakları aldık. Çapakları atmadık. Şimdi bileme kısmına geçiyoruz. Az şu tarafa geçemiyorum. Tabii kullanırken de eli ayağı kesmemesi için birazcık da fark kuruyoruz başka yerlerine. Hemen ağız bilen bir söyler ama